Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki aracımız var. Bunlardan bir tanesi Renault Clio 1.3 Touch, diğeri de 1.3 Icon Otomatik. Bu araçlardan bahsedeceğim. Renault Clio Touch olan aracımız ekstralı. Bunda Icon jant var. Yine ön park sensörü, geri görüş kamerası var. Bunları size tanıtıp hangi aracı almak istersiniz? Aracın artı ve eksi yönlerini hep birlikte inceleyelim. Turuncu olan aracımız Touch. Fakat baktığınızda Icon'la dış görünüşünde hiçbir fark ben göremiyorum. Çünkü arabada Icon jant var, geri görüş kamerası var, ön park sensörü var. Hemen hemen de araç biraz daha Icon görünümlü gibi duruyor ama soldaki turuncu olan aracımız Touch. Beyaz olan aracımız Icon. Icon'da da ekstra sis farı var. Biliyorsunuz bu araçlar sis farlı olarak gelmiyor. Bu araçları siz daha sonradan opsiyonel olarak sis farı alıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar aracın ön görsellerine baktığımızda hemen hemen de araç fark edilmiyor. Dıştan görünüşü ikisi de Icon gibi duruyor ama şöyle aracın aynalarına bakarsanız bu aracın aynası açık, diğer aracın aynası katlı. Yani Icon araçta katlanır ayna var ve eller serbest modu olduğu için bu aracın aynaları siz araçtan uzaklaştığınızda otomatik olarak kapanıyor. Dış görünüşüne baktığımızda ilk olarak aracın bu kısmından Icon ya da Touch olduğunu anlayabiliriz. Ön panjurlarında hiçbir farklılık yok ama ben şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Yani bu aracın ekstra sis farı var. Fakat burada ön park sensörü yerleri olsa bile bu araçta ön park sensörü yok. Fakat Touch olan aracımızda gördüğünüz gibi ön park sensörü var. Yani bu araçta ekstra olarak geri görüş kamerası da var. Yani bu araç Icon'a göre boş bir araç olsa bile bu aracın geri görüş kamerası ve ön park sensörü olması bayan kullanıcılar için daha çok tercih sebebi olduğu için şu anda piyasada en çok satılan araçlardan bir tanesi Touch diyebilir. Bu araçlar 1.3. 1.3 olması bu araçlar için artı 130 beygir. 130 beygir ve bu araçlar EDC şanzımana sahip olduğu için Xtronic viteslere göre bence daha güzel bir şanzımana sahip. Bunun için de şu anda Renault bayisi bu araçlardan üretmiyor. 1.0 üretiyor. Yani bu araçların maliyetleri daha çok yüksek olduğu için bu araçlar şu anda Türkiye'ye gelmiyor arkadaşlar. Bu motor seçeneği ve bu şanzıman seçeneği yok. Şu anki üretilen ve bayilerde satılan, bayilerde de liste fiyatı da bu araçların 1.0 olarak güncellendi. Şu anda 486.000 TL Icon'un 468.000 TL'de Touch'ın fiyatı güncellenmiş oldu. Bunlar 1.0 Xtronic fiyatları. Bu araçlar 1.3 olduğu için onlara göre biraz daha motor ve performans olarak daha güzel arkadaşlar. Şimdi araçların içlerinde hangi tür değişiklikler var? Icon'la Touch arasındaki farklar ne? Onları size göstereyim arkadaşlar. İlk önce Icon aracımızdan başlayalım. Icon araçta eller serbest modül olduğu için, kartlı sistem olduğu için görüyorsunuz. Aynalar kendiliğinden otomatik açıldı. Kapılarımız açıldı. Araca bindiğimizde ekranı görüyorsunuz. Hayalet ekran var bu araçta. Kartlı sistem var. Start stop'la aracı çalıştırıyorsunuz. Elektronik el freni var arkadaşlar. Dijital klima var. Yarı deri sportif koltuklar var. Taşta katlanır ayna yok. Eller serbest modülü yok. Ekranda gördüğünüz gibi hayalet değil arkadaşlar. Touch'ta manuel klima var. El frenimiz gördüğünüz gibi Icon'daki gibi elektronik değil, normal bir el frenine sahip. Koltuklar kumaş, yarı deri değil. Ortada kol dayama yok. Icon'da ortada bir kol dayama var. Araçta yağmur sensörü, F1 vites. Yine gördüğünüz gibi otomatik farlarımız var. Hız sabitleyici var. Start stop var. Touch olan aracımızda otomatik yağmur sensörü yok. Far sensörümüz var. Yine F1 vites bu araçta da var. Gördüğünüz gibi Icon'da bulunan bardaklık yerleri Icon'da kapaklı, burada gördüğünüz gibi açıkta bulunuyor arkadaşlar. Bu araçta en güzel şey arkadaşlar geri görüş kamerasının olması. Geri görüş kamerası gerçekten bayanlar için ideal.
Gördüğünüz gibi bu araçta geri görüş kamerası gayet de güzel gösteriyor. Yani öyle net gösteriyor arkadaşlar. Onun haricinde yine dediğim gibi bu araçta ön park sensörü olması da gerçekten güzel bir özellik olarak taça ekstra olarak konulmuş. Gördüğünüz gibi buradaki bardaklık yeri kapatılmış arkadaşlar. Yani buraya da anahtarı koymak için bir yer yapılmış. Bunlar küçük şeyler ama küçük dokunuşlar bazen güzel izler bırakır. Yine burada videsin kenarında mor bir ışık var. Bu ışık da ikona özel yapılmış. Gece hoş bir görüntü sağlıyor. İşte elektronik el freni olmadığı için bu konsol kısmı da ikondan farklı arkadaşlar. Işıklı sistem burada yok. Bu araçta krom çıtalar var. Taç aracımızda da var. Yani dış görünüşü çok farklılık göstermiyor ama taşta gördüğünüz gibi burada bir kameramız var. Yine ekstra park sensörümüz bu araçta bulunuyor. İkona geldiğimizde ikon aracımızda geri görüş kamerası yok. Onun yanında burada park sensörlerimiz var. Şöyle arka görünüşten de bir bakalım arkadaşlar. Arkadan da baktığımızda araçların hemen hemen de ikisi de ikon görünümlü. Çünkü bu araç ekstralı olduğu için ikon görünüme sahip. Ön görüntüye baktığınızda iki araçta birbirinden farkı yok gibi gözüküyor. Sağ taraftaki aracımız ikon, sol taraftaki aracımız taç. Katlanır ayna olmasından dolayı da aracın taç ya da ikon olduğunu dışarıdan anlayabiliyoruz. Turuncu renk biraz daha hoş duruyor ama insanların tercihleri bazen farklılık gösterebiliyor. Kimi beyaz sever, kimi turuncu sever. Ya bu renk meselesi biraz görecelidir. Kimine göre turuncu, kimine göre beyaz daha iyidir. Ama aynı lastik ebatlarına sahip, aynı motor ve şanzımana sahip iki araçtan bir tanesi daha donanımlı. Ona göre diğeri daha donanımsız gibi görünüyor. Ama o araçta da ekstra olarak geri görüş kamerası, yani ikonda geri görüş kamerası yok. Sadece park sensörü var. İkonun önünde de park sensörü yok. Taç'ın önünde park sensörü olması onu biraz daha bayanların almaya tercih etmesini yönlendiriyor. Çünkü park ederken bu size daha çok kolaylık veriyor. Arkadaşlar şimdi siz aynı motora, aynı şanzımana sahip olan ikon aracı mı alırsınız yoksa geri görüş kameralı, ön park sensörlü taç olan aracı mı alırsınız? İkon aracın elektronik el freni olması, hayalet ekranı olması, bazı farklılıkların olması sizi ikon araca mı iter yoksa taç aracı almayı mı tercih edersiniz? Bu konudaki yorumlarınızı bekliyorum. İki araçta da aynı şanzıman, aynı motor, aynı lastik ebatları var. Fakat arasındaki fiyat farkına baktığımızda da 30-40 bin TL gibi bir fiyat farkı çıkıyor. Ben fiyat konusuna çok girmek istemiyorum ama arasındaki farkı size söyledim. Bu arasındaki fark size bu aracı almayı iter mi? Hangisini tercih edersiniz? Ben de çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Yorumlarınız ve like'larınız bize her zaman yön verici olmuştur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.